Merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu yeni videomuzda size değişik bir cihazdan bahsedeceğiz. Biz köy evinde yaşıyoruz ve köy evinin en büyük problemlerinden birisi ısınma. Her kış bir ısınma telaşı, ısınma stresi Gerçekten. bizi alıyor yani, değil mi? Evet, aynen öyle yani. Isınma gerçekten köy hayatında önemli bir yer addediyor. O yüzden bizim için yani 8 senedir köy hayatı yaşıyoruz ve her kış bu problemi aslında yaşıyoruz. Ne yapsak, nasıl ekonomik olur vesaire vesaire. Her sene bizi bu düşündürüyor. Çünkü ekonomik şartlar her geçen sene değiştiği için ve farklılaştığı için. Bizim evimizde aslında birçok ısıtma yöntemi var. Bizim izleyicilerimiz, hani bizi devamlı takip edenler zaten biliyordur bunu. Ama şimdi her sene ısınma maliyetlerimiz artıyor. Ve ısınacağımız yakıtlara ulaşmak, bunları eve getirmek de başlı başına bir problem yaratıyor. Ben bu sene gene dayanamadım. Diyecekler bana, Kaan ne yapıyorsun? Ama dayanamadım. Ama haklısın, yani yapacak bir şey yok. Ya maliyetimi düşürmek için ve hani yedek bir sistem olsun istediğim için, alternatif olsun istediğim için bu sene de köy evimize Webasto aldım. Şimdi bu Webasto nedir? Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bunu size aydınlatacağım. Buradaki en önemli unsur, bu Webasto normalde evlerde kullanılmıyor. Bu Webasto dediğimiz cihaz karavanlarda, yatlarda, çadırlarda genel amacı bu, kullanım amacı. Ama ben bunu köy evimizde kullanırsak yakıt maliyetini düşürebilir miyim? Acaba evimizi ısıtır mı diye denemek istedim ve bunu aldım. Yaklaşık bir haftadır da bunu kullanıyoruz. Şimdi o hem bir haftalık deneyimlerimizden bahsedeceğim hem de sizle yakıt testi yapacağız burada. Ne kadar yakıyor? Gerçekten internette dolaşan bilgiler gibi az yakıtlı mı? Bunları bahsedeceğiz. Şimdi videoya ama başlamadan önce beğeni istiyoruz tabii ki. Her YouTuber gibi. Çünkü bizim için çok önemli. Lütfen kanalımıza da abone olun eğer doğal hayatı, köy yaşamını seviyorsanız. Evet, ışıktan belli oluyor mu acaba? Birazcık karanlık çıkıyorsun mı? ama o iyi. Evet. Fena değil. Seni şöyle indireyim. Evet, bakın bu cihaz Webasto dediğimiz dizel ısıtıcı. Bakın bu kadar bir ebatı var. Anlaşılabiliyor. Taşıması kolay. Şu an ben eve bağladım bunu. Onu da nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu yaklaşık 5 litre bir mazot alıyor. Mazotu buradan dolduruyoruz. Daha sonra bakın burada kontrol paneli var. Kumandası. Şöyle uzayabiliyor, böyle çıkıyor. Buradan ekranı açıyorsunuz. Buradan çalıştırıyorsunuz. Belli ayarları var. Onları yapıyorsunuz. Bu bilgiler tamamen internette var zaten. Hani nasıl çalışır, ne eder. O kadar onlara ayrıntıya girmeyeceğim. Benim bu videodaki amacım, bu Webasto köy evini ısıtabilir mi? Bizim evimiz kaç metrekaredir ortalama? İçerisi, kullanım alanı. 70 falan. 70, yani. 80 metrekare diyebiliriz hani evin içine. Belki daha bile küçüktür yani, bilmiyorum. Kutu gibi bir evimiz var. Şimdi birazdan eve de gireceğiz. Şimdi bunu, markayı kapattım reklam olmasın diye. Hani biz bunu internetten aldık. Bu cihaz Bluetooth özelliği var. Yani ben gece yatarken telefonumdan buna Bluetooth'la bağlanıp dışarı çıkmama gerek kalmadan aç kapat yapabiliyorum. Sıcaklık ayarını, fan ayarını yatağımdan değiştirebiliyorum. Şimdi bizim normalde bir kalorifer sistemimiz var evde. Sobada odun, kömür yakıp kaloriferi ısıtabiliyoruz. Aynı zamanda bir pelet sobamız var. Bu da kalorifere bağlı. Ama bunları, yani özellikle pelet sobasını kullanmamamızın sebebi bu sene. Her sene normalde ben pelet alırdım. 3 ton filan. Ama peletin tonu 9.000 liralara çıktı. Yani 9.000 lira maliyete, o da bir aylık bize yetiyor yani. Şöyle söyleyeyim, 1 ton bir ay anca yetiyor bize. Kış boyunca neredeyse 30-40 bin lira pelet maliyeti oluyor. Artık buna katlanamayacak noktaya geldik. Bir de peleti gidip alıyorsunuz, pazarlık ediyorsunuz. Taşıma maliyeti, hamallığı. Benim sırtımdan o tonlarca pelet buraya
indirmem gerekiyor. Ağıra taşımam gerekiyor. Beni çok zorladı. Aslında pelet çok kolay bir soba. Yani gece ben onu akşam yaktığımda sabaha kadar otomatik yanıyordu. Beni hani gece hiç üşümüyorduk. Ama dediğim gibi bu maliyetler katlanılacak gibi değil. Odun kömür sobasında da şöyle bir sıkıntı oluyordu. Tamam, odun sobasını, odunu atıyorsunuz, çok güzel kaloriferleri ısıtıyor, evi ısıtıyor ama gece atıyorum 11'de 12'de bile ağzına kadar sobayı doldursanız dahi gece 3'te 4'te soba sönüyordu. Ve zaten gece 3'ten 4'ten sonra hava çok soğuk oluyor. Sabah çocuklar uyandığında buz gibi bir eve uyanıyor. Gizem çıldırıyor. Evi bir anda ısıtma telaşına giriyoruz. Çocuklar okula gidecek, hazırlanacak filan. Hani sabah bir üşüyerek uyanıyorsunuz yani. O yüzden gece çalıştırabileceğim alternatif bir şey gerekiyordu. Aslında ben bu Webasto'yu amacım gece mesela 3'te 4'te uyanıyorum illaki bir hani lavaboya, tuvalete kalkıyorum. O sırada hemen bir haftadır tabii bunu yapıyorum. Hemen açıyorum Bluetooth'tan bağlanarak. Bir haftadır gayet güzel iş gördü değil mi? Evet, şimdilik iyi Yani şu an. açıyorsunuz. Bu hava üfleyerek ısıtıyor. İçeriden göstereceğim. Bakın ben bu duvarı buradan deldim. Bu hava üfleyen boru. Bunun içinden sıcak hava eve giriyor. Buradan duvarı aynı bu ölçüde deldim. Bunu içeri soktum. Burada bir tane egzoz çıkışı var. Bu egzoz çıkışının dışarıda olması lazım. Mesela bu makineyi eve de koyabilirsiniz. Biz ilk önce bu cihazı eve koymayı düşündük. Egzoz çıkışını dışarı verelim dedik. Ama makine bir tık ses yapıyor çalışırken. Ses veriyor. Evin içinde bu bizi rahatsız edebilir diye düşündük. Bir de aynı zamanda sonuçta ne olur ne olmaz. Yani bu egzoz çıkışı evin içinde bir kaçak yapar falan. Gece uykumuzda Allah korusun başımıza bir şey gelmesin diye ben geldim bunu. Burası zaten kapalı. Buraya koydum. Ve iyi ki de böyle yapmışız. Evin içinde çünkü gürültü olacakmış değil mi yani? Aynen. İyi ki de böyle yapmışsın. Şimdi sistemimiz çok güzel çalışıyor. Bakın şu da temiz hava filtresi. Yani buradan temiz havayı alıyor. Buradan egzoz çıkışını veriyor ki bu egzoz çıkışı tehlikeli. Yani bu tamamen dışarıda durması lazım. Zehirlenerek ölümlere kadar sebebiyet verebiliyor. Buradan da içeri hava giriyor. 5 litre mazotu biz harcadık, bitirdik. Şimdi yeni bir 5 litre mazot aldım. Bununla şimdi bir test yapalım. Ama önce bir evin içindeki sistemi de gösterelim. Nasıl oluyor? Gel. Tamam. Evet, evimiz burası. Bakın böyle bir salonumuz var. Mutfağımız burada. İşte mutfak salon 1. Yani burası herhalde bir 25-30 metrekare anca vardır değil mi? Evet. Bu salon. Aynen, anca vardır. 25-30 metrekare. 2 tane burada odamız var. İşte birisi bizim odamız, biri çocukların odası. Burası tuvaletimiz. Odalar da çok büyük değil. Şimdi hani bizim dedim ya ev kutu gibi. Belki şunu sorabilirsiniz. Neden bu evin içine soba kurmadınız? Ya biz 8 senedir hani köyde yaşıyoruz ama tabii bu evi almadan önce oturduğumuz öbür evlerde yani kirada oturuyorduk o zaman Muğla'da. O zaman hep evin içinde soba yaktık. Sobayla ısındık. Evet, çok süper ısıtıyor. Yani böyle affedersiniz donatletle oturuyorsunuz. Ama tabii gece Gizem'le nöbetleşiyorduk. Kalkıyorduk, odun atıyorduk. Uykumuzdan uyanıyorduk, odun atıyorduk. Hani gece sönmesin diye. Bir de tehlikesi de var tabii Ya illaki. tütüyordu, bir pisliği. Evet. Ya ev sürekli bir is. Pis. Yani Evet. is ve is oluyor duvarlarınız falan. Halılar leş gibi oluyor. Bazen tütüyor. Evi bir anda havalandırmanız gerekiyor falan. Bu evde de çok güzel olurdu aslında soba. Yani küçücük bir soba bile bu evi cehennem gibi ısıtabilirdi. Ama bu ev kutu gibi bakın. Yani evde sobayı koyacak bir yer yok. Yani biz bunu çok düşündük. Bir baca çıkışı yapalım, bir yere koyalım. Burada zaten koltuklarımız var. Yer yok. Gelip de bu ortaya da koyacak halimiz yok. Bizim küçük çocuğumuz var. Yani zaten alan dar. Tehlike. O yüzden biz hiç bunlara girmedik. Zaten bu evi tadilat ettirirken buraya bir kalorifer sistemi döşetmiştik. Hani bu zamana kadar aslında peletle de çok güzel idare ediyorduk, ısınıyorduk. Aynı zamanda işte odun kömür sobamızı da gündüzleri yakıyordum. O da gündüz bizi çok güzel idare ediyordu. Kömür zaten peletle yarışıyor. O da çok pahalı. Hani kömür niye yakmıyorsunuz diyebilirsiniz ama kömür de olmuyor. Kömürü de denedim. Kömür ve odunu gece 12'de ağzına kadar doldurdum, sobaya yaktım. İlla ki saat 4'te 5'te o soba sönüyor.
sönüyor yani çok soğuklarda. Belki şu an bu havalarda idare eder ama böyle sıfırlara hava düştüğü zaman idare etmiyor. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım, Webasto'yu. Bakın Webasto burada. Şuradan göstereyim. Onu oraya bağladık. Demin o yan taraftaydık. O deldiğim deliği buradan da işte hava girişini verdim. Bakın şöyle bir başlığı var. Buradan açtığınız zaman hava üflüyor. Şu ışığı da açayım ben, daha net gözüksün. Şimdi normalde hani dedim ya Webasto'yu biz içeri koymayı düşünüyorduk diye. Şuraya koyabilir miyiz diye düşündüm. Çünkü bunun egzoz ve hava üfleyen borularını çok küçük gönderiyorlar. Ya şu kadar boru gönderiyorlar. Yani çok saçma. Bir ekstra boru aldığınızda, egzoz aldığınızda da bir dünya para vermeniz gerekiyor. O yüzden hani yakın olması gerekiyor dışarıya o şeyi çıkarabilmek için. Ben Webasto'yu buraya koyayım dedim. Buradan da egzoz çıkışı veririm dedim hani dışarı. Daha sonra içeride yapmama kararı aldık. Dışarı koyduk. Allah'tan da öyle yapmışız. Ucu ucuna yetti yani her şey. Ekstra bir boru vesaire almama gerek kalmadı. Şu Pimapen'in şuradan da bakın delik açtım. Fişini de öyle çıkardım. Buraya taktık fişini Webasto'nun. Ama şöyle bu Webasto'yu aküyle de kullanabiliyorsunuz. Güç kaynağıyla kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği de var. Mesela evde elektrik yok. Ne yapıyorsunuz? Aküye bağlıyorsunuz. Aküde kullanabiliyorsunuz. İşte şimdi sistemi biz burada bir haftadır kullanıyoruz. Havayı buradan üflediği zaman böyle odalara, salona dağılıyor. İlk başta korktuk ısıtmayacak mı diye. Belki çok soğuklarda nasıl olur bilmiyorum. Yani şu an havalar biraz, biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir Bayındır ilçesinde. Havalar şu an burada ılık gidiyor. Ama mesela geçen akşam bayağı bir soğuktu. Saat 4'te mesela ben bunu 4-3 gibi açtım. Isısını da böyle orta dereceye getirdim. 40'a kadar çıkıyor derecesi. Ben 35-30'lara falan getirdim. Sabah gece yani şöyle 5-6 gibi ben bunalmaya başladım yatakta. Değil mi? O Evet, sıcağı evet, hissettin aynen. değil mi? Tabii. Bunalttı yani. Evet. Bir de bu zannediyorum ki mesela bizim klima da var. Hani çok zor zamanlarda biz klimayı da açıp ısınıyoruz ama klima hem böyle bir baş ağrısı yapıyor, böyle bir klimanın sıcağı değişik bir sıcak. Evet. Yerler buz gibi oluyor. Evet, yerler buz gibi oluyor. Bunda öyle değil. Bu soba etkisi Bu gösteriyor. soba gibi üflüyor. Yani Bir de yoğun. Hani kapattıktan sonra da etkisi geçmiyor öyle. evet. Klima gibi değil yani. Yani o kalıyor yani. Evet, yani. kalıcı. Klimayı kapattın mı sanki hiç açmamışsın gibi oluyor. Evet, neden öyle acaba? Onu merak ediyorum. İşte ha. bilmiyorum, bu mazottan ısıtıyor ya, belli bir sıcaklık üflüyor. Yani onun bir, belki bilenler vardır, bir mantığı vardır. Vardır illa ki. Ama bu gerçekten kapattığınız zaman o sıcaklık muhafaza kalıyor yani bir süre. Hani gerçi biz de daha yeni kullanmaya başladık ama bir haftalık kullanım tecrübemiz bu şekilde. Ha, bunun bir avantajı da ne? Atıyorum yarın öbürsü gün mesela bir kampa vesaire bir yere, işte bir pikniğe ya da ne bileyim bir gün karavanımız olur, bir yere gitmek istediğimizde bunu hemen alıp pratik alıp arabaya koyup işte aküsünün güç kaynağını da yanında alıp götürüp bunu o şekilde de kullanabiliriz. Yani çok amaçlı. Mesela dağ evine, bir ceviz bahçemiz var yukarıda. Dağ evimiz var orada. Küçük böyle bungalov var içinde. Atıyorum mesela yanımıza garanti olsun diye mesela bunu alıp Evet. oraya da götürüp orada bile çalıştırabiliriz yani. Hani çok amaçlı olarak düşünün. Tabii ki tek ısınma yöntemi olarak bunu düşünmek bence tehlikeli yani. Ha, belki küçücük bir eviniz vardır böyle 25-30 metrekare. Çok rahat ısınırsınız ama büyük evler için sıkıntı olabilir. Şu an Yazlıklar için falan da kullanılabilir. bence çok güzel olur. Evet, yazlıklar için. ha, böyle çok büyük yazlıksa bilemem ama mesela odaların kapısını kapatırsınız. Salonu falan Evet. çok iyi ısıtır yani bence. Kırar en azından. Evet. Şimdi mazot 5 litre alıyor. Mazot şu an litresi 60 lira. 60 oldu mu? Bak biz bir hafta oldu bunu alalı. 5 litre mazotu bir hafta bize yetti, tamam mı? Ama tabii ki çalıştırmamız şöyle oldu. İşte 2 saat bir çalıştırdım. Gece 3 saat çalıştırdım. Bazen yarım saat çalıştırdım. Hani böyle parça parça çalıştırdık. Bir hafta boyunca bunu kullandık.
Ama toplamda kaç saat çalıştırdığımızı hesap etmedim. Onu sizle hesap edeceğiz. Bir haftada ne kadar para harcamışız? Yani 60 ile 60 ile 5'i çarp 300 lira. 300 lira. Bunu 4 ile çarparsak bir aylık 300 yani 1200 lira. Değil mi? Evet. Yani aylık aslında 1200 lira. Hadi daha çok yaktığımızı düşün. 2000 liralık yakalım. Ya ben pelete tonuna 9000 lira vermekten bahsediyorum yani. Düşünün. Evet yani. Peleti de biz akşamları çalıştırıyoruz. Ona rağmen bakın 1 ton aylık yakıt harcamamız oluyordu. Şimdi bu beni gece idare ederse ben niye mesela pelete o kadar para vereyim ki? Evet. Buna 2000 lira veririm. 3 ayda 6000 lira yapar. Dolu dolu yakarım. Değil mi? Aynen. Ya tabii ki bir kalorifer sıcaklığı gibi olmasını beklemeyin ama artık yaşam şartları çok zor. Maliyetleri düşürmemiz lazım. Giderleri kısmamız lazım. O yüzden alternatif düşünüyorum ben de. O yüzden böyle bir şeye giriştim. Şu an ev 22 derece. Bir çalıştıralım. Ama yakıt şeyini nasıl yapabiliriz testini? Şu an onu düşünüyorum. Gel. Onu anca aylık olarak hani yazacaksın mesela. Not alacaksın. Aylık olarak yapmayalım. Ne yapalım biliyor musun? Ya da haftalık. Küçük bir Deftere. 1 litrelik pet şişeye 1 litre mazot koyalım. Şu an makine boş ya. 1 litreyi katalım. Tamam. O bitene kadar makine komple bugün çalışsın. 1 litre ile kaç saat idare edecek bakalım. Ha. Ama Ev bayağı sıcak oldu. bayağı sıcak olur. Bir de bugün hava çok sıcak ya. Emin misin? Ama artık izleyicilerimiz için bunu test etmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Hadi gel. Hadi. Evet, mazotumu getirdim. Bakın mazotun rengi de o kadar güzel ki fosforlu gibi değil mi? Hakikaten ha. Ne ilginç. Videoda ya. gözüküyor mu bilmiyorum Evet, ama gözüküyor. inanılmaz güzel böyle fosforlu. Nasıl oluyor öyle ya? Hayret. Şimdi bu 1 litrelik bir pet şişe. Şimdi bu içindeki mazot bitti ama şimdi açtım baktım böyle dibinde bir gıdım kalmış. Şöyle dibinde bir gıdım kalmış. O yüzden ben bunu şuraya kadar dolduracağım. Tamam mı? Bunu 1 litre olarak düşüneceğiz. Bunu doldurayım şimdi. Tamam. İnşallah dökmeden. Yardım edeyim mi sana? Yok yani. Sen bırak. Bunun 1 litre olduğuna eminsin değil mi? Tabii Daha canım, büyük gibi. üstünde yok. Üstünde 1 litre yazıyordu. Bence yeter. İçinde de varsa. Bu kadar. tam 1 litreydi. Tamam. Bunu şöyle koyayım. Buna da dolduruyorum. Bir litreyi dolduruyorum. Evet, şimdi mazotumuzu kattık. Bakın kumandayı alıyorum. Bunu normalde bu demonte olarak geliyor bu cihaz. Siz bunu kuruyorsunuz. Kurması çok kolay. Hemen YouTube'dan zaten kurulum videoları var. Onu yaparsanız. Yalnız ilk çalıştırmadan önce bir video var YouTube'da. Onu açın. Webasto kurulumu diye izleyin. Yakıtı manuel olarak bir pompalamanız gerekiyor. Yakıt pompalaması yapmanız gerekiyor. Onu hemen yaparsanız, ben zaten yaptım onu. O yüzden şimdi sadece çalıştıracağım. Bakın şu an şimdi sıcaklığı kaç derecede çalışacak? Bir dakika. Görünüyor, çok yansıyor. Unuttum ben de ya. Hep telefondan yapıyorum. Telefondan da gösterebilirsin. Telefondan daha rahat bence. Zaten çok yansıyor güneşten ekran. Görünmüyor. Evet, ben bir çalıştırayım. Bakın, açma düğmesine basıyorum. Açık. Bunu takalım. Tamam. Ayarla. 5. Dişli. Evet, fan şeyimiz 10 kademe fan hızı var. Ben 5 kademeye getirdim. Şimdi bakın, bir de buradan açalım.
Fan hızı Burada- şeyi etkiliyor mu? İçeri- Benzini. O bence içeri üflemesini Ha. etkiliyor. Bakın böyle bir uygulama var. Heat Geni diye Heat yazıyorsunuz. Bak bir şey çıkıyor bu duman. Tabii ilk ateşlerken işte biraz duman yapıyor, tamam mı? Bir de bu egzozu sakın ellemeyin. 200 derece sıcaklıklara falan çıkıyor makine çalıştığında. Tehlikeli yani. O yüzden onu sağlam takıp güvenli bir şekilde kullanın. Bluetooth'la bağlanıyorum. İşte bazen bağlanmada problemler yaşıyor. Tık diye bağlanmıyor. Bir 2-3 sefer uğraşmanız gerekiyor. O biraz kötü olmuş. Hani Bluetooth o özelliği güzel ama çok verimli bağlanmıyor. Bak arıyorum, görüyor musun sürekli? Çok kötü Öf, koktu. hakikaten kötü koktu. İşte bunun evde olunursa ay. Heh, bağlandı bak, görüyor musun? Evet. Bak şu an 5'li kademede fan hızı. Bunu bakın 10'a kadar arttırabiliyorum. Ben şimdi 6'da tutayım. Şuna bastığınız zaman manuele. Şu an Bluetooth gene bağlanma sıkıntısı yaşıyor. Bu arada saat tam 2, tamam mı? Tamam. Saat 14 şu an. Tamam. Şimdi bunun kaç saat çalıştığına bakacağız. Bakalım. Bak şu an 28 derece. Biz bunu kaça getirelim? 35'e getirelim. İçerisi 35 derece mi olana kadar? Yok, 35 derece sıcaklıkla üfleyecek, tamam mı? He tamam. Oo, bayağı Ama sıcak. bunu oldu. düşürürsek daha uzun sürer. Test ediyoruz. 40 maksimum derecesi. Normalde hani 30'da falan tutuyorum ben. Ev ısındığı zaman 30'da çalıştırıyorum. Hatta 28'e düşürmüşüm geçen gün. Şimdi 35'te bir 35 derece ayarında 1 litre mazotla kaç saat çalışacak ona bakacağız. Ateş sönene kadar ellemeyeceğim. Birazdan tekrar görüşeceğiz. O sırada biz şimdi çocukları falan okuldan alacağız. Tamam mı? O çalışa duracak. Saat şu an 14. Evet, Tamam mı? Tamam. Bakalım birazdan bittiğinde saat kaç olacak? Çalışmasını da şöyle bir göster. Bak ısınmaya başladı bak. Şurayı göster. Egzoz çıkışı bak nasıl sıcak. Evet. Buradan temiz havasını alıyor. Bak, aynı şekilde şurası da akü girişleri. Yani prize bağlı kullanmayacaksan buraya aküyü bağlayabiliyorsun. Küçük, pratik. İşte sesi de bu şekilde. Sesini ama ilk çalıştığında biraz gürültü yapıyor. Sıcaklığa ulaştığı zaman ses azalıyor. Yani sesini bu şekilde düşünebilirsiniz. Dışarıda olduğu için tabii bu ses içeriye çok fazla girmiyor. Gel. Şu an güzel üflemeye başladı ama Sadece şu kenarlarını işte bir kapatmak ya ona lazım. ayar çekeceğim ben. Şimdilik böyle idareten yaptım. Bayağı sıcak veriyor şu Bak an. şu an bayağı yakıyor yani. Aynen. Tam yaklaştırdım mı yakıyor bak dene. Oo, ne kadar sıcak. Ya 35'te 40'a alsam Of. Bunun ısıtmama ihtimali yok yani. ama tabii ki şimdi bunu yaktınız Zaman. mı 10 dakikada evin sıcak olmasını beklemeyin. Evet, klima gibi değil bu. Yani bir saat şöyle bir çalışacak yani. Tabii kalorifer gibi aslında. Bunun aynı zamanda start stop özelliği de var. Belli bir sıcaklığa gelince kendini durduruyor, tekrar başlatıyor. Daha o şeye geçemedim ben, onu kullanmadım. Gerek de yok zaten. Ben telefonla şey yapıyorum hemen. Kapat. Evdeyim ya, açıyorum telefondan. Çok mu sıcak oldu ev? Alıyorum, düşürüyorum, kendim kapatıyorum. Hani oynamayı seviyorum. O yüzden ben onu kullanmadım henüz. Şöyle bir özelliği olsaydı çok güzel olurdu. O gerçekten muhteşem olurdu. Atıyorum biz şimdi dışarıdayız, tamam mı? Eve geleceğiz. Ev serin. Ay. Ben mesela atıyorum dışarıdan buna bağlanabilseydim. Mesela bu bizim internetimize bağlansaydı Wi-Fi'ye. Ben de bu cihaza bağlanabilseydim. Atıyorum Bayındır'dayım mesela. Açsaydım oradan bunu. Eve gelene kadar bu çalışsaydı. Bize ısıtsaydı çok güzel olurdu. Ama Bluetooth olduğu için yakın civarında olmanız lazım. Buna bağlanabilmeniz için. O özelliğin olmasını çok isterdim. Değil mi? Kesinlikle o çok iyi olurdu. Çok lüks olurdu yani. Ama şöyle bir özelliği var. Konforlu olurdu. Bunun içinde programı var. Atıyorum pazartesi günü saat 6'da çalışsın. Ha. Salı günü atıyorum 3'te çalışsın. Ha iyi. O Şu da- saatte kapansın.
Böyle Onu yapabiliyorsan o zaman gelmeden yapabilirsin. tabii onu ayarlayabiliriz yani hani. Mesela gece 4'te çalışsın. Ha, 4'te çalışsın, sabah 8'de kapatsın. o iyiymiş bak. O da aslında hemen hemen onun gibi bir şey. Tabii Dışarı çık- yapılabilir. Ama tabii şimdi 5 litre yakıt haznesi aslında biraz az. Bunda da Evet. sıkıntı, sürekli benzinliğe git. Aynen. Mazot al. Yani ya da böyle bir 20 litre bir yere istifleyeceksin. Evet. Hani çok fazla git gel taşı şey yapmayayım diye. Yakıt haznesi az. Evet. Yani Odun gece taşımaktan iyidir ama. gece boyu ya da bir gün boyunca çalışsa mesela 10 saat yakıt herhalde birkaç günde biter yani. Biter. Ya bu işte alternatif oluyor. Mesela biz işte gündüzleri sobamız var. İşte dışarıda balkonda biliyorsunuz. Onu yakacağız. İşte onun dışında odunumuz var. Odun sobamız. Onu yakacağız. Mesela akşamları onu Şöyle yakacağız. yapalım mı? Bu video şimdi bir Webasto tanıtım videosu olsun. Evet. Evi ısıtıyor mu ısıtmıyor mu onu görsünler. Daha sonra bir video daha yapalım. Evdeki bizim pelet sobası, odun kömür sobası, işte klima, bu Evet. hepsini bir karşılaştırma maliyet videosu yapalım. Kesinlikle harika olur. Hani köy evine böyle bir ısıtma sistemi alacak bir insan kesinlikle bizi dinlemeli. Bizde hepsi var çünkü. Evet, hepsi bir tek var. ısı pompamız yok. Aslında en güzel ısı pompası bu, elektrikle çalışıyor, kaloriferi ısıtıyor. O halamda var galiba değil mi? Var ama Onlarda var. onun da şöyle bir sıkıntısı var. İlk kurulum maliyeti çok yüksek. Araştırdım. Şu an bir cihaz almaya kalksanız en kötü 150-200 bin lira ilk başlangıçta bir para harcaman gerekiyor. Evet. Ki elektrik tesisatı falan belki ona göre olması lazım. Güçlendirilmesi lazım, emin değilim. Ona ilk kurulum maliyeti çok yüksek. Ama anladığım kadarıyla elektrik faturası uygun geliyor onda. Nasıl? Bunun fiyatından da istersen bahset. Bu cihazın Merak edenler fiyatını için. söylemedik mi daha? Yok demin? söylemedim. Bu cihazın da yani ben bunu 7.750 liraya aldım. İnternette biraz daha uygun fiyatlıları var. Hani Taksitle aldım bir de. ben bunu nereden, hani reklam gibi olacak ama Trendyol'dan vade farksız taksitle aldım. 6 taksit galiba. Evet. Onun istersen linkini paylaşabilirsin. Biz paylaşabiliyoruz linki. Öyle Oradan mi? tıklarlarsa oradan da Açıklamalar kısmına bakın. Eğer link koyduysak Ha, başarmışızdır. Link koyalım. Yok koyabiliyoruz. Var bende Tamam. şeyler. O linkten tıklayıp direkt oradan bakabilirsiniz. Tamam, baksınlar o zaman. 7.750 liraya 6 taksitle işte 1 ton pelet parasından daha az bir paraya bunu almış oldum aslında. Evet. Her yerde de kullanacağız. Zaten videoları takip edenler zaman içerisinde nerelerde kullanacağımızı görecek. Şu an çok güzel ısıtıyor. Daha bakalım değiştirdi mi ısıyı? Daha evin ısısını değiştirmedi ama birazdan 23 olacak ev. 22 Bak, 6 çıkmış, olmuş. Evet. 0.6 Çıkmaya artmış. başlamış, Evet. Şimdilik ara verelim. Birkaç saat sonra görüşeceğiz. Bakalım kaç saat çalışacak. Belki de gece boyu çekim yapamayacağız. Evet, makine söndü. Ateşi kesti, uyarı verdi. Bakalım. Bakın saat 16.45. Yani 2,5 saat, 2 saat 45 dakika falan çalışmış. Yani 1 litre mazotla 8 saat çalışmıyormuş demek ki. Ha, çalışıyordur ama şöyle çalışıyordur. Muhtemelen onu şöyle hesap etmişlerdir. Şimdi çadırda kullananlar biliyorsunuz, çadır küçük bir alan. Orada mesela makineyi 20-25 derece sıcaklığa ayarlıyorlardır. Ha, orada 8 saat olmasa da 5-6 saat çalışıyordur Evet. muhtemelen. Sabaha Ama kadar. şimdi biz büyük bir alanı ısıtmaya çalışıyoruz. Evi ısıtmaya çalışıyoruz. Ki ben 35 derecede çalıştırdım bunu. Maksimumu 40 derece. Yani orta derecenin bir üst şiddetinde çalıştırdım. Güçlü çalıştırdım. Bizimki 2,5 saat, 2 saat 45 dakika falan idare etti. Şöyle de bir uyarı verdi. Beraber bakalım. Ateşi kendi kesti. Biliyorsunuz 1 litre katmıştık. Aslında 1 litreden biraz az kattık. Onu sonradan fark ettim ben. Makinenin çünkü dibinde çok az bir miktar kalıyor. Biz şişeyi de çok az boşluk bıraktık. Aslında onu bırakmamamız gerekiyordu. Aslında şöyle düşünelim. 3 saat çalıştı gibi Evet, düşünelim. ortalama. Tamam, yani az bir şey daha kattık. 10 dakika Evet. daha çalışırdı oradan muhtemelen. Yani 3 saat 35 derece sıcak üflettireceğimiz zaman çalıştı. Şimdi Bluetooth'a bağlandım. Bakın burada
ateş sönmesi arızası verdi. Kendi kendini söndürdü o. Gördüğünüz gibi 35 derecede çalıştırmışız. Fan gücünü de işte 6'larda falan çalıştırdım. Biz de hani ne kadar yaktı, nasıl yaktı, maliyet hesabını bu şekilde çıkartacağız. Tabii ki bunu böyle bütün gün 24 saat çalıştırmak hani çok avantajlı olmuyor ama biz dediğim gibi gece 3'te 4'te sonra ev sabaha karşı sıcak olsun istediğimiz için zaten bunu alternatif olarak aldık. Hani sizler de böyle evinizde, yazlığınızda, ne bileyim köy evinizi ısıtmayı düşünüyorsanız bu size bir yol gösterici olabilir. Ben başta endişeliydim. Gizem de çok endişeliydi ama az evvel ev cehennem gibi oldu. Yani biz camları açtık. 2,5 saat çalıştı ama ev muhtemelen yani 26 derecelere çıktı yani, değil mi? Evet. 26 Camlar derece açıkken oldu. bile 24'tü derece. Evet. Şimdi içeride. Ya camları kapatsaydık 26 falan olurdu ama hava tabii ki şu an ılık gidiyor. Yani 0 Tabii, onun da derecelerde bu etkisi mümkün var. olmaz. Hani onları göz önünde bulundurun. Yani nasıl düşünebiliriz? Yani gündüzleri odun yakıp geceleri bunu çalıştırmak Evet, maliyet hesabı maliyetimizi yaparsak da azaltır. mesela 10 saat çalıştırırsan yani şöyle hesap edelim, 1 litreye 3 saat gidiyorsa tamam mı, 5 litreye ne gider? 15 saat gider. Yani 5 litreyle demek ki bir gün boyunca az çok ısınabilirsiniz. Dereceyi düşürürseniz daha da bu avantajlı olur. Yani bakalım önümüzdeki dönemde de tabii daha biz de yeni kullanmaya başladık. İyice kullandıkça size bunun hakkında tabii ki videolarda gene bilgi vereceğim. Şimdi bir haftalık bir deneyimle ve bugün işte çalıştırmamızda küçük bir bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Önümüzdeki zamanda da işte pelet sobası, taş kömür, odun kömür sobası, onlarla da ilgili bir kıyaslama videosu yaparım size. Maliyet hesabı yaparım. Hangisi daha avantajlı filan. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediniz. Beğenirseniz çok makbule geçer. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, bu konuyla ilgilenenlere videomuzu paylaşırsanız da çok iyi olur. Açıklamalara da bunun linkini bırakıyorum. Oradan isterseniz inceleyip siz de bu cihazı alabilirsiniz. Markayı gizledik ama gönderdiğim linkte marka var. Artık diğer başka markalarla da kıyas yaparsınız. Orada yorumlar var fiyat seçeneklerine göre. Bir kendi kafanıza göre bir hesap yaparsınız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.